Üniversiteye gittim. The Montfort'ta. Orada eee painting and sculpture şey ettim. Yani plastik sanatlar ve heykeltıraşlık ama gurbetçi aile çocuğu olduğum için ve hiç paramız olmadığı için hep bursla okuyordum. Yarı yolda dedim ki para kazanmam gerekir. Industrial Design'a çevirdim ve mobilya tasarım ve iç mimari tasarımdan mezun oldum. Devam ettim onunla. Hayatta şans çok büyük olaydı. Yani ve bugünlere geldik. Daha okuyabilirsiniz daha derinini. Bu hale geldik. Rodin tutkum hiç bitmedi ve şöyle diyeyim, onu da söylemiş olayım size. O zamanlar iş yapıyorum İngiltere'de. Bankaya gidiyorum ve bir galerinin yanından geçtim. Ve çok güzel bir heykel gördüm ama Rodin değildi. O heykeli dedim dönüşte bir bakacağım. Korkarak girdim galeriye. Hayatımda böyle galeriye girmemiştim. Ama içerideki adam çok tatlıydı. Dedim gezebilir miyim? Gezin dedi. Zaten benim işim size bir şeyler satmaktı. Daha rahat dolaştım. Neticede dolaştık. Bir heykel gösterdi. The Restless. Onu sırf göstereyim kendisindeki param var alabilirim diye. Yani orada dedim alıyorum bunu. Ama çıkışta şu kadarcık bir heykel gördüm rafta. Anında dedim bu bir Rodin'dir bu. Evet dedi Rodin'dir. Satın almak ister misin dedi bana. O zaman belki bütçeme göre değildi ama dedi bak yarın ben Sotheby's'e gidiyorum dedi. İstersen gel benimle. Çok samimi davrandı bana. Veya kokuyu aldı benden. Tamam. Ertesi gün Sotheby's'e gittik. Veya 2 gün sonra oturduk. Ellerini kaldıranlar vardı. Benim için yeni olay. Ve göstereceğim bir heykel orada. İlk aldığım heykeldi. Ve bayılıyorum ona, favorilerimden bir tanesidir sizin söylediğiniz gibi. Yani ve böyle benim ilişkim o arkadaşla ki tam uzman Rodin için veya bütün heykeltıraşlar için 1850'den 1950'ye devam ettik. Şaştım kendime. Ben Rodin sahibi mi oldum? Yani böyle müthiş mutluydum. Zaman geçti. Ah bir tane daha alabilirim. Tutku haline geldi. Geldik. Sen 30 dedin dün ama bir tane daha aldım. Dün geldi. Onu gösteririm size. Onun daha etiketini bile yapamadık. Devam edeceğim. Bakalım nerede bitecek bu iş. Yani isterseniz bununla başlayın. Yani bu bildiğiniz gibi en meşhur heykellerden bir tanesidir. Küçüğü bende. İmkanımız varsa daha büyüğünü alabiliriz. Monumental'ını almak hemen hemen imkansız. Bayılıyorum buna. Göreceksiniz bugün gezerken ki şöyle diyeyim. Bunun Monumental'ın büyüğü New York'a gönderildi. O kadar şey gördüler, hemen pornografik gibi gördüler o zaman. Özel odaya koydular ve davetle gidip görebilirdiniz bunu. Yani bu nedir bu kadar çıplaklıkla bilmem ne. Ama göreceksiniz 40 senede Rodin nasıl herkesin insan vücuduna fikirleri sanatta değiştirdi. Biraz sonra size göstereceğim. Onun için meşhur, güzel, başta ama bence daha güzelleri de var. Tamam mı? Buyurun bakın. Bu tabii Havva, Eve. Bunun özelliği numaralı bir heykeldir. Ama bu heykelin patinası, bu heykelin patinası meşhur oldu.
Ve diyebilirim size ki ben de bilmem. Bu patinası 500.000 pound ekledi fiyatına. Yani bu patina. Onun için bununla çok gurur duyuyorum. Şans eseri alabildim New York'ta. İyi. Ama heykellerin çoğu göreceksiniz şeyden gelmiş. The Gates of Hell. Cehennemin kapısından geldi. Rodin parçalar alıyordu, oynardı, değiştirirdi. Kendisine müstakil bir heykel haline getiriyordu. Onu göreceksiniz burada bugün. Yani en güzel örneklerden bir tanesi budur. Bu The Gates of Hell. Müze Rodin'e gidenler var mı? Ben. Ya biliyorsunuz değil mi? Şimdi görüyorsunuz ki parçalar alıyor içinden. Düşünen adam. Hatta göreceksiniz, fark edeceksiniz. The Falling Man. Bu. Yani alıyordu, kendisi bir şeyler yapıyordu bunlarla. Ben hayallerle yaşayan bir kişiyim. Ve şeyleri yapmak istedim. The Burghers of Calais. Alabilir miyim? Monumental'ı da ülkeme götüreyim de kuralım. Yok dediler, bitti dediler. Yaptık artık son. Ama dediler bana, bir tane hakkınız var. Bunu. Full. Tek bir şans. İnşallah başkası yaptırmaz da bir gün benim yeteri kadar param var da bunu bir tanesinin siparişini vereyim. Son. Ya İstanbul ya bir güzel yer yapırlar. Öyle bir şey. Ülkemize. Falling Man'i görüyorsunuz. Kendisi aldı bunu. Ayrı bir heykel yaptı. Müthiş bir heykel. Onun başka versiyonunu da orada göreceksiniz biraz sonra. Hanako küçük bir heykel ama çok güzel bir heykel. Hanako zamanında dansözdü. Onun yüzünü yaptı. Çok güzel. Sonra gezebilirsiniz bunu. Ben Rodin'in impressionistik taraflarını çok seviyorum. Hatta Müze Rodin'den biraz şey geldi Esra'ya. Neden Erbil öbür sıradan heykelleri almıyor? Yani zamanında Rodin para kazanmak isterdi. Onun için neydi? Sosyete kadınların büstlerini yapıyordu, şeylerini yapıyordu. Enterese değil ama dediler. Rodin'in genişliğini göstermek isterse onlardan da alsın. Tamam dedik. Zaman içerisinde belki onları da alırız yani. Veya koleksiyona etkileriz. Çok güzel. Ama heyecan yaratmıyor bende. Bana heyecan yaratan şey Rodin'in impressionistik tarafı. Yani. Sizi buraya götüreyim şimdi. Alegorik bir heykel. Bu müthiş bir heykeldir. Farkındaysanız The Triumph of Youth'tur bunun ismi. Ne gösteriyor burada Rodin? Her zaman gençlik yaşlılığı yener. Bu kız mı erkek mi belli değil. Bu heykeli de The Once Beautiful Helmet Maker's Wife'tan aldı, birleştirdi ve bu heykeli yaptı. Alegorik bir şeydir. Gençlik her zaman kazanır. Yani, böyle. Gelirsek buraya, bu cam altındadır. Çok bu Farkındaysanız The Titans ve kimdir? Carrier Belleuse yazıyor. Ama Rodin ustaydı. Usta heykeltıraştı. Ve 40 yaşına kadar başkalarına çalıştı. Meşhur böyle sosyete heykeltıraşlar. Carrier Belleuse de onlardan bir tanesiydi. Ama ve neden bu camdır ki terakota olduğu için çok hassaslı şey kuruyoruz. Terakotadan en önemli şey Rodin'in kendi parmak izleri var bunun üzerinde. Yani ve şeydir, terakotadır.
Ve Karayelloz yazmasına rağmen heykel olduğu gibi Rodin'dir. Ve şimdi Müze Rodin da kabul ediyor. Bu full Rodin heykelidir. Karayelloz'un değil. Tabii beraber göstereceksiniz ama öyledir. Bir de bunları koydu. Bunlar ifi heykeller ama neden ifi dediğimiz? Rodin taşla çalışmayı sevmiyor. Uzun zaman alırdı, kili daha fazla severdi ve taşçılar da, ustalar da çalışırdı şeyde, mağarada yani şeyde. Ve kendi ustaları bunları çalarak yaptılar. Tamam mı? Ama Rodin'in ustaları. Onun için gene tuttum. Tamam mı? Onun için bunlara after Rodin diyoruz. Okay. Tek burada. Tek. Ama diyoruz after Rodin. Buna gelir. Karayelloz konuşurken oradan buraya geleyim. Bu gene Karayelloz. Ama bilen birisi bakar bakmaz ne der? Bu Rodin'dir. Gene çalışırken Karayelloz'a O da Camille mi? ama bu Karayelloz'dur. Kız Karayelloz. Bu Rodin. Gene kabul ediliyor ki Rodin'dir bu. Gene Müze Rodin'dir. Onun için bunu seve seve koyduk buraya. Tamam. Buna geçebiliriz. Minator. Bu benim için çok istedim bunu. Bu benim için Minator Rodin. Neden? Rodin kızları çok seviyor. Tamam mı? Çok da güzel. Ve çok o tarafı var. İngilizce söyleyebilir miyim? Yani benim anneanne sanırım İngilizce söylüyorum. He was a dirty old man. Kızları çok seviyordu ve onu böyle görüyorum. Kız da istiyor, kendisi de istiyor ama böyle. Tamam mı? Erotik ve çok erotik ve Minator benim için Rodin. İstekli, kız da istekli ama yok. Okay. Torso. Gene şeyden alınmıştır. Bu bir kalıbıdı Müze Rodin'da. Kelle yok, şey yok. Ayrıca bir heykel yaptılar bunu. Çok beğendim, aldım. Zaten dolaşırsanız göreceksiniz. Tipik Rodin çalışması. Geçelim buraya. Fransızca söylemediğim için İngilizcesini söylüyorum. Türkçesini de bilmediğim için söyleyemem size. Man with the Broken Nose. Tamam, bunun hikayesi çok önemlidir. Rodin bir sokakta bir sarhoş bir man with the broken nose sokakta ama bayıldı adamın kellesine. Davet etti, yaptı. Çok beğendi. Ve ilk defa kendisine has, düşünün ki Karayelloz, Boucher, size 4-5 isim verebilirim çalıştığı şeyler. Usta heykeltıraşlar yani. Artık dedi ben kendimi göstermek isterim ve bunu salona gönderdi. Yani Paris salonda kabul etmeseydi o senelerde heykeltıraş olamazdı. Yani hiçbiri sizi kabul etmezdi. Gönderdi, reddetti. Beğenmedi. Bu kimdir? Yani kimdir? O zamanlar düşüneceksiniz çok kıllar. Yani her şey güzel görünecek, pozlar güzel görünecek ama Rodin'in o tarafı tuttu. Tamamen reddettiler. O sene kaldı. Ertesi sene The Age of Bronze'u yaptı. Merdivenlerde gördüğünüz Age of Bronze'u mu? O Age of Bronze'u para harcadı, kendisini göstermek istedi.
Yaptı onu, gönderdi ve her şey patladı. Gazeteler yazdı, bu adam sahtekardır, vücudu gerçek insanların vücutlarının kalıbını alıyor, yapıyorlar bilmem ne. Ve Rodin yerles birdi yani. Ama ne yaptı? Esas modelini alıp getirdi, gösterdi. Çocuk da dedi, ben idim model ve fark ettiler ki modelde heykel farklı. Rodin gerçekten yaptı bunu. Ama ne oldu? O kötü, siz hep gazeteci, o kötü yazılar bu sefer döndü ve Rodin'i çok meşhur etti. Tamamen döndü orada. Rodin meşhur olmaya başladı ve kariyeri oradan başladı. Ama 40 yaşından sonra. İyi. 40 yaş fena bir yaş değil. Ben daha gelmedim Türkiye'ye ama pek şey yapmayacağım. Burada Türkiye'de hayat bitiyor. Pardon. Bu koleksiyon tamam değil. Tabii Burghers of Calais'i bulamazsınız. İngiliz parlamentosunda Paris'te bulabilirsiniz, Amerika'da bulabilirsiniz. Ama biz böyle parçalarla uğraşıyoruz. Rastgele ne çıkarsa müzayedelerde 4 tanesini toplayabildim. Zaten ustalığını gösteriyor burada. Söylememek bir şey gerek yok. Bakarsanız bir büste bu kadar güzel ruhlu büstler olabilir. Burghers of Calais tabii bunlar. Halen beklemedeyim. Ne çıkacak müzayede, ne satış çıkacak, ne gelebilir bana, cebime göre mi? Yani böyle yapın. Şimdi göreceksiniz ki Rodin gitgide insan vücudunun ne kadar güzel bir şey olduğunu her haliyle dedi, insan vücudu güzeldir. Erkek veya kadın güzeldir. Ve başladı daha cesaretli heykeller yapmaya. Popo havada, bacaklar açık, böyle şeyler. Yani ve gitgide salona verip, salon da kabul ediyor, müzeler kabul ediyor. İnsanların, insan vücudunun üzerinde değişiklikler, fikirleri değişmek. Ve o yaptı onu genellikle. Anlatabildim mi? Biliyorsunuz dediğim gibi, bak bu ilk aldığım Rodin. Ve favorin var mı dediğiniz elbette müthiş bir heykel. Yani. Ne hissettiniz ilk aldığınızda? Efendim? Ne hissettiniz dokunduğunuzda, aldığınızda? Şimdi devam edersek, dedim ya size ki Rodin parçaları alıp değiştirip bir şeyler yapar. 2 tane meşhur heykeli aldı Rodin, birleştirdi ve bu çıktı. Je suis belle. Yani I am beautiful. Bu Crouching Woman, Falling Man. Değişik şeyleri birleştirdi ve böyle müthiş bir şey çıktı. Bu dün geldi bize. Dün geldi, yepyeniydi. The Secret. Bir genç, bir daha şeyle birbirlerine fısıldıyorlar bir şeyler. Oldu. Yeni geldi bana. Daha dün ilk defa görüyorum aralı. Yani. Bu zaman içerisinde dolaşacağım şehirde. Bu gene sordunuz bana favorileriniz var mı? Bu favorilerimden bir tanesi. Getir bana bir kağıt parçası. Tabii bunlar alarmlı olduğu için inşallah alarm çalmaz. Neydi bunun ismi? Eternal Idol. Eternal Idol, Rodin'in çalıştığı boydu bu. Ben bir tane daha aldım, şu boydan. Ama o bronz taştan yapılmış. Yani mermerden yapılmıştan alınmıştı. Ve senelerce tutmadım, çok beğenmedim. Buydu benim favorim ki esas
Rodin'in yaptığı hizde farkındaysanız bak, aşk bir aşk ama hiçbir zaman buluşamayacaklar. Tamamen oraya kadar hiçbir zaman buluşamayacaklar. Çok yakınlar ama buluşamıyorlar. Müthiş bir heykel. Müthiş bir heykel. Eternal Idol. İki seven ama bir türlü buluşamıyorlar. Orijinal şeyiyle standart çok. Gelelim torsoya. Gene favorilerinden bir tanesi. O kadar tipik Rodin. Böyle bak, bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi şey gösterdim size. Dedi değil mi? Özel bir salondaydı. Özel kapıyı açarlardı ve girerlerdi görsünler. 40 senede Rodin'in vücut çok güzeldir. Erkek kadın vücudu hiçbir tarafı ayıp değil, kötü değil. Her tarafı güzeldir. Ta ki kendisi bu heykeli yaptı ve kabul etti herkese ve herkes hayran var. Bak nasıl fikirleri değiştirdi 40 senede. Yani bariz belli değil mi? Ne pornografik görüyorlardı, ne şey görmüyorlardı. Tamam. Gene Rodin'in vücut her türlüsü, her şekli, her şey güzel. Saniyada geliyor. Müthiş bir heykel. Müthiş bir balansı olan bir heykel. Ama poza bakın. Yani. Çirkin mi bu? Süper. Şeyli var mı? Yok. Değil mi? Hiç. Süper. Evet. Bu çok meşhur heykel. Eternal Spring. Bunlardan çok var dünyada. 40-45 tane var. Ama bunlardan daha nadirdir. Genelde Rodin para kazanmak için izin verdi dökümhaneye ki yapsınlar bunu. 20-25 miydi, 45 miydi unuttum. Ama onlar kolay olsun diye böyle kumaş da koydular ki dökümü daha kolay olsun. Çok az var ki bacaklar ve eller açıklar. Onun için bunu çok seviyorum. Freestanding mi derler? Freestanding Eternal Spring. Çoğu göreceksiniz başka yerde böyle bronzdan kumaşlı mumaşlı, bu öyle değil. Bunu da kaç sene oldu o ya? Bir sene oldu mu alayım? Bayıldım bana. Çok isterdim bunu. Bulabildim. Bir el bu kadar ifade edebilir değil mi? Siz düşünün. Sizin için ne ifade eder? Acı mı? Düşünce mi? Yani bir iyi heykeltıraş bu kadar ruhunu koyabilir bir elin içine. Zaten ne yapıyoruz burada? Ruh gösteriyoruz. Değil mi? Ve Rodin'in ruhu. Bunu çok istedim, alabildim bunları ki Rodin'in hikayesini söylüyor biraz. Camille Claudel, trajik bir figüran ve Rose Bürey hayat boyunca, hayat arkadaşı aslında karı koca gibi yaşıyorlardı, oğulları oldu. 19 yaşındayken, 18 yaşındayken başka yerde talebeyken çok beğendi Camille Claudel'i ve işini de çok beğendi. Kendisini aldı, sevgili olmaya başladılar. Sevgili oldular 9 sene, öyle bir şey. Camille Claudel çok yardımcı oluyordu kendisine heykellerinde. Hatta diyorlar ki
ayakta ve elde Rodin'den daha iyiydi Camille Claudel. Camille Claudel kendisi meşhur heykeller yaptı ve bugünlerde. Maalesef en sonunda Rodin terk etti Camille Claudel'i. Düşünsen aralarındaki yaş farkı 30-35 yıl. O kadar bunalıma girdi ki en sonunda tımarhaneye girdi. Bir sefer daha kile dokunmadı. Bir heykel daha yapmadı. Ve ta 1945'e kadar yaşadı ve çıkmadı. Orada öldü. Trajik bir hikaye. Ama Rodin onu hiç Trajik aramadı. bir aşk hikayesi. Onu Rodin de akıl suçlu. hastanesindeyken hiç aramadı. Efendim? Akıl hastanesindeyken onu hiç Evet. aramadı. Rodin çok suçlu. Çok bencil bu konuda. Ve çocuğunu kaybettiğinde de hiç yanımızda. Evet, aynen, aynen. O bencil tarafları var. Bir başkası var. Evet. Erbil Bey bunu anladı. Şimdi geldik. Bunu biliyorsunuz. Fırsat oldu, ben bu versiyonunu bağlayayım. Aldım. Duruyor. Ne mutlu. Bizim bir parçamız. The Age of Bronze. Hikayesi de güzeldir. Hangi hikayesi? Age of Bronze'un hikayesi. Hikayesini anlattım. Anlattım şeyi. Yani nasıl kabul ettiler ve meşhur ettiler Rodin'i. Favoriniz var mı dediniz? Bu favori. Meditation. Neden favori? Davet ederim size. Kim eğilebilirse sandalye alın. Hangi yerden bakarsanız bakın. Nereden isterseniz bakın. Nasıl isterseniz bakın. Müthiş bir silüet. For me, a perfect statue. Tamam? Gelin bakın böyle. Şuradan bakın. Bakın. Yani tuhaf bir poz. Ama bu poz eminim düşünüyordu. Nasıl bakarsan bak inanılmaz bir silüetler. Favori. Şimdi Şöyle ben diyeyim ki ben devam ediyorum. Gelecek sene görürseniz bir iki parça daha görürsünüz. 5 sene sonra ömrüm varsa başka bir şeyler göreceksiniz Allah isterse. Yani hem ülkemizin için hem kendimiz için güzel bir şey. Devam. Çok teşekkür ederim. bize teşekkür ediyorsunuz ama kısacık sizi Necmi Sönmez'le buraya almak isterim. Evet. Çünkü Necmi Bey'in koleksiyonla ilgili yazdığı kitap elimize geldi. Ve onları da sizinle paylaşmak isteriz. Tamam. Necmi Bey, Buyurun oturalım. lütfen böyle gelirseniz. Ben bu özelliğin altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii ben 5 yıl önce geldiğimde bütün bunları incelerken hep aklımda şu vardı. Aslında bu bir sanatçının gözü. Bu parçaları, bu farklı eserleri ancak bir sanatçı toplayabilir diye düşünüyordum. Bugün uçaktan indikten sonra hemen buraya geldik ve Oya ile çok kısa bir toplantı yaptığım sırada Erbil Bey'in de heykel yaptığını öğrendim ve heykelleri hakkında da bir kitap olduğunu gördüm. Ben bunu bilmiyordum. Bu benim bugün yani 2 saat önce öğrendiğim özellik oldu. Bu hikayesini siz çok güzel anlattınız Rodin'in parçalarının. Aslında bu parçalar Rodin'in her kol var olmuş ve çok yakından ilişkisi olduğunu düşünüyordum ve kitaptaki bu seçkiyi, yani benim seçtiğim eserleri anlatmaya çalışırken de hep bunun üzerine eğilmeye çalıştım. Aslında size bir gerçeği söylemem lazım. Her koleksiyoncu kendisini toplar. Bu çok önemli. Şimdi Erbil Bey aslında Rodin'i topluyor ama bir yandan da kendisini topluyor. Benim için bu çok önemli. Bunu yaparken de çok farklı noktalara açılan bir pergeli var. Yine İngiltere'deki arkadaşlarımdan öğrendiğime göre hakikaten
çok farklı alanlara da girip yeni bir sürü sanat eserleri de alıyor. Dolayısıyla bu kitap aslında bir tür başlangıç. Ben bu hikayenin bitmeyeceğini, yeni parçaların buraya geleceğini ve bazı parçaların da kendi yolculuklarına devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu kitabı aslında ben hep bu adayla, Erbil Bey'le ve onun bu kültürel kimliği oluşturan yapıların, özelliklerin aslında sanıldığı gibi birbirine karşıt, birbirine düşman olmadığını kültürü okuduğunuzda anlıyorsunuz. Mutlu hikayeler değil. Yani zaten mutlu insanlar sanat yapamıyor değil mi? Bir de böyle bir gerçek de var. Dolayısıyla ben aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Erbil Bey çok güzel bağlamda bu eserleri anlattı. Benim için önemli olan sonu ve başı olmayan bir süreçte bu koleksiyona bakmaktı. Kitap aşağı yukarı 5 yıllık bir süre içinde tamamlandı. Ben bu zaman boyunca hakikaten sürekli bu projenin arkasında olan ve benim uçsuzluklarıma, garipliklerime de katlanmış olan sevgili arkadaşım Oya'ya çok teşekkür ediyorum. Oya çok sağ ol. Bu kitap aynı zamanda senin eserin. Yardımların için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Eğer kitap hakkında, koleksiyon hakkında sorularınız varsa onlara geçelim diyorum. Dolayısıyla etkinliğin zor olan tarafını arkamızda bırakalım. Ben kafanızda birçok soru olduğunu da düşünüyorum. Eğer sizin için de uygunsa bunlara geçelim. Siz bir şey söylemek ister misiniz Erbil Bey? Ben mi çok konuştum canım? Ha bir şey söyleyeceksem yazacaksanız. Çok tatlıdır, çok çalışıyor. Devam Oya'cığım. Çok teşekkür ederim. Durmayacağız, devam edeceğiz. Zaten Erbil Bey, madem kimse sormuyor, ben size bir şey sormak istiyorum. Bu biliyorsunuz Rodin'in başyapıtı olarak bilinen Cehennem Kapıları diye çok büyük bir heykel Aynen. var. Şimdi siz konuşurken dediniz ki bana bunun son versiyonu ki bunun benim bilgime göre son hakkı. 40 yıl, 45 yıl müfettişler geliyor, Kültür Bakanı geliyor, paranı vermeyeceğiz diyorlar, uğraşıyorlar, bunu bitirip tamamlamasını istiyorlar. Rodin diyor ki hayır, ben bunu tamamlamayacağım diye ve tamamlamadan da ölüyor. Dolayısıyla bu yapıtı, yani Cehennem Kapılarını bizim için modern sanatın, modern heykelin başlangıcı yapan en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Şimdi bu bir türlü tamamlanamayan bir kapı, bir heykel ve sembolik olarak da aslında insanın kendi cehenneminin aslında içinde olduğunu gösteriyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Biz aslında Erbil Bey size bırakacağım soruyu çünkü siz çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi bu içimizdeki cehennem nasıl bir şey? Yani ve bunu Rodin nasıl anlamış? Siz 100 yıl sonra bu cehenneme bakarken nedir sizi bu kadar cezbeden? Herkesin içinde bir küçük cehennem var. Gizli tutanlar var, açıklayanlar var. Rodin biraz gösterdi içindekini. Herkes kendi cehennemini arada sırada yaşıyor. Yani ne mutlu ona ki dışarıya atabilir ve rahatlayabilir. Eminim hepimiz öyleyizdir yani. Ne mutlu, o mutlu tarafımızı da yansıtabilir. What is art anyway? Sanat nedir? Komünikasyondur. Neden yapasınız ki? Başkalarına göstermek için, içinizdeki dışarıya vermek için yapıyorsunuz bunu. Onun için ne mutlu sanat yapana, ne mutlu yazarlara, dans yapanlara, şeylere, ne mutlu. Ruhumuzun bir parçasıdır. Medeniyetimizin bizim farkı gösteren diğer varlıklardan budur. Ve devam bence. Ama cehennemde sizi bu kadar elinizi çeken ne? Bu heykel bağımında. Cehennem
Karakterim mi cehennemin kapıları. cehennemi göstermek, yani cehennemi sevmek. Onu bilemeyeceğim. Ama gene Rodin'in açığa aldığı bu şeyleri beni hayranlıkla şey ediyor. Yani ben Rodin'i seçtim. Rodin yalnız mı? Başka heykeltıraşlar yok mu? Başka sanatkarlar yok mu göstersinler? Var ama ben bu adamı seçtim. Bu imkanlar yaratıldı bana ve burasını ben belki 20 artistin eserlerini yani heykel, duvarda asılı şeyler, ressamlar yapabilirdim. Ama neydi böyle bir çorbanın içinde oldu. Ben çorbayı net istedim. Soğan çorbası budur. Yani hiç başka bir şey yok içinde. Yani böyle. Yani. Böyle onun için devam edeceğiz. Yani Rodin koleksiyonu büyüyecek giderek. büyüyecek. Ama mesela Michelangelo'dan çok etkilenmiş. Hiç ondan bir eser almayı düşündüm. Efendim nasıl? Kim giderse etkilenmez mi? Zaten onun dönüm noktası. Ben devlet okulundayım. Bize aşıladı bu aşkı. Ailesiyle beraber evde davet ederdi, çizim yapardı. Yani o aşk devam ederdi. Tabii bizi teşvik ederdi. Başka ne yapabilirsiniz? İnternet yok, televizyon, tek bir kişiliği vardı. O kadar pişmanım inanamazsınız. Ama benim söylediğim 10-15 sene önceydi. Ve cebime göreydi. Şimdi cebimi yakıyor. Yani böyle diyorum ki Claudel mi, Rodin mi? Rodin. Ama alacağım. Söz. Tamam. Yani olacak. Olacak. Bunun içinde olacak. Söz. Biraz da sizin işlerinizden bahsetsin. Evet. Biraz da sizin işlerinizden bahsedin. Ha şöyle. Tabii kim gidebilir yıldızlara? Ama uğraşa bir geriye baktığın zaman dağın tepesinde bulursunuz kendinizi. Ne mutlu, değil mi? Hedefler yükseklerde. Hep bütün gençlere söylüyorum bunu. Yapsınlar, yapsınlar. Şeyi sormak istediniz. Heykelleri sormak istedim. Heykeller şöyle. Arkadı kurdu. İçimde bir şey vardı. Bir pişmanlık. Zamanında parasızlıktan masterliğimi yapamadım İngiltere'de. Royal College'e gitmek isterdim. İyi derece de aldım ama yapamadım. Para kazanmam gerekir. Yani böyle. Ve çıktım endüstride çalışmaya başladım. Ve içimde şey. Arkadı kurunca ve baktım ya kolej bizim. Ben masterlik yapmak isterim. Tamam. Ama istedim yapayım. Ve rica ettim. Hocam da burada. Torpilsiz. Maalesef beni ikna ettiler. Tezli yapayım. Yani ve diyebilirim ki o zamanlar 2000 kişi miydik öyle bir şey. 2000 kişi, 2200 kişiyi çalıştırmaktan çok daha zor geldi bana. 2 sene uğraşa geceleri gidiyordum, çalışıyordum. Yani nereye, kim kabul ederler onu ki onun monumentalını yaptırıyorum şu anda. Şelale adamı yapıyoruz. Masterliğin içinde çok şükür bunları da yaptım. Vaktim olsa yani 2 tane benden olsa inanın ki 10 saat, 12 saat günde de heykelin üzerinde gene çalışırım, bayılıyorum. Mesleğimdi. Ne olduysa hayat beni başka yere gösterdi ve mesleğim farklı. Nedir? Şirket idare etmek, bunu şunu yapmak yani böyle. Politika istemedim ki politika büyük olay. Irk istemedim ki ırk burada büyük olay. Din istemedim. Politika dediğim normalde ne seçelim? Atatürk'ü yapalım veya şeyi yapalım. Atatürk de bir mesaj veriyor etrafa. Ama aslında kimdir bu ülkede en mühim olan? O da kimdir? Benim soyum köylü. Köylüyü şeye çıkartalım. En hak eden kişi. Onun için asil köylü veya köylü fikri geldi bana.
Ve geldim. Dedim ki hadi o zaman şey vardı derken bir yarışma yaratalım. Sadece Kıbrıslılara veya Türklere değil, herkese açalım. Birkaç 36 ülkeden 30 ülke 30 80'den fazla sanatçı. tasarım geldi. En sonunda İngiltere'de Royal College'in şeyinde gösterdik bunları. Geldik döndük Kıbrıs'ta yaptık ve gitgide o 30'dan 6'ya indirdik. 6'dan da bir tek heykeltıraşa indik. Farklı istedim olsun. Şimdi farkındaysanız bütün dünyanın bu dev heykellere bakarsanız hepsi dimdik, boşver hiçbiri halkını yapmadı. Hep lidermiş, şeymiş. Biz köylüyü yaptık gururla. Ama aynı zamanda da hepsi dimdik duruyor yani böyle şeydi. Ben zaten köylü nedir? Toprağı seviyor değil mi? Toprağa bakıyor. Onun için ben istedim. Dizinin üzerinde oturmuş bir heykel. Öyle yaptık. Seçtiğimiz heykeltıraştan yani öyle yaptık ve heykel şu anda 42 metre. Bütün mühendisliği, her şeyi, bilmem, gösterdiniz mi onu? Veya göreceğiz. Onu her şeyi yaptık. Bronzdan 42 metre. Ayağa kalksa 60 metrenin üzerinde olacak. Zaten Statue of Liberty'den daha büyük. Yani tamam mı? Ve nerede bu? Kuzey Kıbrıs'ta. Hiçbirinin beğenmediği Kuzey Kıbrıs'ta. Yani ben nalları dikmeden önce bunu bitirmek isterim. Yani öyle ve zaman alır, para ister. Ama tamamen ben kendim üstleniyorum bunu. Tamamen kendim. Devletten hiçbir şey istemem. Hiçbir devletten bir şey istemem. Biz yapacağız bunu. Ve biterse, olursa yani soyut tarafı öyle bir haritaya koyacak Kuzey Kıbrıs'ı ki öyle bir haritaya koyacak bütün bu yaptıkları tanıtım sıfır kalacak bunun yanında. Dünyaca bence tanınacak bir heykel olacak. Yani başka bir Kıbrıs düşünüyorsunuz. Tam da Kıbrıs'ın en kritik olduğu coğrafya. Evet. Bunun yansıması bu. Evet. Şimdi açmayacağız, sonra biraz konuşacağız tabii. Konuşuruz. Ama Okay. ne oluyor? Ben Kıbrıslı Türk'üm. Çok azınlığız. Gurur diyorum. Köylü soyumdan da çok gurur duyuyorum. Ve onu yansıtmak istedim. Haritaya konulalım. Hatta ne düşünüyorum? Şimdi şöyle, Kıbrıs'ın kemikleri çok eski. 5000 seneye dayanıyor. Devamlı başka daha büyük güçler gelip el koyuyor Kıbrıs'a. Neden? Kıbrıs yeteri kadar büyük değil kendisi bir güç olsun. 5000 senenin içinde.